Yani İbrahim Tatlıses'le atışıyor Ferhat Güzel. Ferhat Güzel. Şimdi Ferhat Güzel'i yıllardır ismini bilenler, yeni kuşak biliyor mudur bilmiyorum. Geçmiş dönemin geçmiş dönem dediğim yani 90'lar kuşağı tanır Ferhat Güzel'i. Yani şeyi de bilirim ben mesela Ferhat Güzel'in Okan Bayülgen'in programında jenerik müziğini söylediğini de bilirim. Siz bilir misiniz bilmem bakın. Ferhat Güzel, Okan Bayülgen desek. Mesela böyle bir şey vardı. Bu muydu? Begüm. Evet bu. Begüm. Hatırlıyor musunuz bunu? Sila, sila, la, la, sol, sol. Şimdi fa diyez karar. Oktavından okuyor. Güzel bir tenor renk aslında ama yani ya böyle değişik bir renk. Hani mesela ses pırıl pırıl gelmiyor sanki. Kötü de gelmiyor. Ama çok arada yani. Her an böyle ses kayacakmış gibi bir halleri de var. Ama net tenor. Finali vardı. Ben yani Ferhat Güzel'i en çok bu parçasıyla biliyorum. Ama Ferhat Güzel'in tabii ki albümleri vardı, şarkıları vardı. Yani internette hani Ferhat Güzel'in en komik anları diye programlar var. Neyse bakalım şuna birazcık. Gel gözüm gel. Ama bu bir zorunda. Gel begim gel. Ben sana begim diyerim daim beklerime olur be olur be olur be olur be olur. Sanki böyle rast gibi. Değil mi? Hani bu klasik Kerkük tavrında olan kararlı la. Şimdi biraz önceki Begüm'de de duyduğumuz gibi si natürel Ferhat Güzel'de tertemiz geliyor. Fakat tabii buradaki dayanıklılık pek kolay bir şey değil. Yani tenor olmak bazen her şeye yetmeyebiliyor. Çünkü okurken böyle gittikçe düşeceği hissi de veriyor. O da ilginç. Tamam. Bir daha gidelim. Gel gözüm gel. Hafif sürtone. Si bemol gibi. Aslında la olması gerekiyor. Hafif yukarı doğru ittiriyor kendini. Alttan hemen bağlamayı tiz seslerde veriyor ki tonu yakalasın diye. Şimdi tenor renkte la notasını parlak yukarı almak yerine aşağıdan boğazdan vermeye çalışırsanız ses işte o zaman pozisyona oturmuyor. Ve oturmadığında ne oluyor biliyor musunuz? Sanki böyle bir arabayla gidiyorsunuz. 4. vitesten 5'e atacaksınız ama 5'e geçmek yerine yanlışlıkla 3'e düşüyorsunuz. Öyle düşünün. Yani şanzımanı bir anda darmaduman edebiliyorsunuz. Kolay iş değildir. Yani burada yukarı pozisyonda kafa eğer kafaya oturmuyorsa ses. Tenorlarda tam kafa bölgesi bu. Oturmuyorsa buraya diye çıkıyorsa ki böyle de çıkarabilirler. Çıkarır bir tenor ses bunu göğüsten ve ağız içinde de çıkarır. Ama nota sürekli la üzerinde gidiyorsa işte diye hem nefesi tüketir. Çünkü bir yerde kubbeli durmuyor. Hem nefesi tüketir hem sesi de yoğurmaya başlar. Yanlış pozisyondur. Ferhat Güzel burada
yanlış pozisyonda gitmenin zorluğunu yaşıyor girişte. Aslında girişi temiz. Sonra gidiyor. Bakın. Bu boğazda işte. E. İkinci E de öyle. Bu da öyle. Ve yukarının yorgunluğu aşağı doğru geliyor. Oturmuyor. Çatlıyor. Zaten şu şekilde de söylediği için yine boğaz üstünde hareket ediyor. Ya bazen şarkıcının kötü zamanı da olur yani. Hemen de şey böyle sadece teknikler. Teknik olsa her şey güzel olurdu gibi bir şey de demek istemiyorum. Bunlar bazı şeyler afaki yorumlar. Yani ilk duyduğum şeyleri afaki yorumlar. Ya o gün yorgun olabilir, iyi olmayabilir, keyifsiz olur. Bir sürü şey sesin istediği gibi çıkmasını engelleyebilir. Ama yani bu kadar bariz bir şey sanki biraz teknikle alakalı. Sıra benim mi? Şimdi İbrahim Tatlıses'in la'sına bakalım. Hemen nereye oturdu ses? Tık. Anne. Dedim ya, kafa bölgesine temiz oturtabildiğiniz anda makine gibi hiç bağırmanıza gerek yok. Ses tıkır. İbrahim Tatlıses'in ilk yaptığı şeye bakın. Daha sesi vermeden önce kafaya oturtuyor sesi. Basit bir şekilde harmonikle. Bakın. Sadece kafada. İcaz yaptı. Sazlar da mi'ye çektiler tonu. Ton da gitti. Peki her şey güzel olacak. Bakalım. Bir anda sazlar mi karar verdi. Rast gitti. İcaz. Si natürel tam istediği gibi çıkmadı. İşte bu armonik dediğimiz şey bu. Kolay ton değil yani. Burada böyle uzun uzun tutmak. İkisinde yorgun zamanı ama iyi değiller yani. Yani şimdi tamamen bakın. Aradaki o farkı hemen anlıyorsunuz değil mi? Bakın girişten. Bak. Çok içeriden geliyor. Yani açık geliyor. Göğüste geliyor ses. Şimdi biraz oturtmaya çalışıyor yukarı. Bu daha iyi. Ama yani işte o nota tam çıkmadığı için devamlı aşağı doğru kırıyor. Mi karardayız. Ya sonuçta bir keyif muhabbeti olduğunu da anlamak lazım. Yani burada bir atışma falan yazmışlar ama yani atışmanın ötesinde bir keyif var yani sonuçta. O bak ama ses konuşmalarından anlarsınız sesin kısıklığını. Bakın Ferhat Güzel'in sesine. Şimdi İbrahim Tatlıses konuşsun bakın. Dikkat edin. Bugün formunda. Aa, bir parlak yer buluyor konuşurken. Bakın. Tansiyonu düşmüştü geçen de mahvoldum. Yani aşağıda kısıklığı duyuyorsunuz Ferhat Güzel'de. Şimdi devamına bakın. Bak. Ya hastaydım ha, yemin ederim hastaydım. Peki. Abi ya dur bir dakika kardeşim bir formül değiştirmem lazım. Keşke doğu yapsaydık onu ya. Çok güzelmiş ya. Keşke doğru yapsaydık. Kimse rayda değil. İbrahim Tatlıses de arıyor. Ya bakıyor ya ne yapsam diye bakıyor. Of. Karar sürekli veriyor. Sürekli sazlar karar veriyor ki yani oraya gelsin herkes. Of. Açık ağız. Of. Ya ama öyle arada geliyor ki yani inanılmaz ya. Yani şimdi çarpmadan çarpmaya. Bakın. Hafif kayma olsa da mükemmel lezzet. Öyle tiz bir ton ki vallahi ama. Dayanmak pek kolay işte. Cevap nasıl olacak şimdi bu kadar tizliğe?
daha iyi girişti yalnız. Ah. Boğaza düşüyor ses tam. Allah, ton dışı. Konsantre olmak zor ya. Tut ne? Benim ağa beyim olduğu için. Ya bırak ağa beyim. Hem ağa beyim hem bir çalışsın. Nasıl yani? Bırak şimdi sen. Kim seni yiyorsun? Ya heyecanlan, bir de heyecanlanıyorsun. İmparator. Ne heyecanlanıyorsun? Niye heyecanlanıyorsun? Senin yanında her zaman heyecanlanırım ben. Niye? Çünkü benim kocamsın. Allah var. Estağfurullah. Yemin ederim. Şimdi ben bir takım şeyler yapacağım. Oradan onların aynısını sen yap. Efsaneymiş ya bu video. Aksine ben bu. Gene geldi kara. Ha? Allah yardımcım. Ne karar veriyorlar la ya? Gene mi yine? İnanılmaz ya. Siyo. Abi böyle harmonik gibi tutarak. Şu zaten işte sesin durduğu yeri gösteren mükemmel bir örnek. Tam kafa bölgesi. Ama burayı sıkarak değil. Yani değil de gibi. Ferhat Güzel ise burayı sıkarak yaptığı için mümkün değil çıkmaz. Yani boğaz sıkarak mümkün değil. Yok. O basıyor. Sürekli basıyor sesleri. İmkansız. Zor. Doğu Natüreller var orada. Bu zaten bir öncesi gelmedi. Mümkün değil yani. Doğu Natürel falan. Aynısını isteyemem. Bu daha iyiydi. Sen sigara içiyor musun? İçmem. İçmiyorsan. Hiç. O zaman heyecanı lütfen şey yap. Benim uzattığım kadar uzat. Sen onu zor tutturabiliriz. Sen de tutturamıyorsun. Abi. Ben tuttururum. Niye geç babam? Niye geç? Mi zaten. Mi. Karar mi zaten. Şimdi 5 Aa, sene evvel abimin okuduğu bir şarkıdır bu. Sevenin gönlünde umut olmazsa Bir dakika şimdi. eyvah ne Bir dakika kardeşim. yarar, ah neye yarar. Ya bir dakika. Başka bir şey söyle. Sevil ya bu olay çok acayip bir seviyeye geldi tabii. Yani bu şey gibi ya. Daha çok bir şov olmuş yani. Eğlence olmuş aslında. bilmekten yana kısmetin yok. Tamamen ton dışı. Atonal. Sevilmekten yana hiç şansın yok da talibine yarar, şansın yarar. Hey re, hey re, Tabii orkestra da provasız o parça ya. Bir daha. Şimdi tiz kısmı geliyor gene. Ali de burada. Ali Yılmaz da buradaymış. Bayağı büyük bir hazırlık var yukarıya. Bakalım ne olacak. İçime soğumayan rüzgar
Ben yoruldum. Ben yoruldum hayat. Gerçekten acayip. Yani evet, ne diyeyim yani, felaket. Çok kötü olmuş. İçime sığmayan efkarım var mıysa, eyvah neye yarar, bey neye yarar. Yani doğrusunu İbrahim Tatlıses devamlı gösteriyor. Ama ondan öncesi gerçekten inanılmaz yani. Darmadağın olmuş. Ton falan. Çok acayip. İçime sığmayan efkarım var. Tamamen boğazda. Evet, bu bir atışma sayılmaz bence. Baştan sona. Atışan bir şey yok çünkü gerçekten. Hani birazcık da açıkçası hani ben kendimi şarkıcının yerine koyduğum zaman acayip bir şey yani. Hani şarkı söylerken başınıza böyle kısılmalar, çıkmamalar, çatlamalar falan gelse yani ne hissedersiniz seyirci karşısında? Bir de sadece seyirci mi yani burası? Televizyonda. Öf. Öf yani. Bir şey diyemeyeceğim başka. Hem boğaz yorgunluğu ayrı. Yani tamamen teknik dışı zaten okuma. Bir de tekniğin dışında biraz da kulak da. Böyle kulak dışına da çıkmaya başlıyor iş. Aslında bir sürü güzel yol var yani bu şarkıyı ilan içine sığmayan. Hani burada daha böyle rahat bir tonda okunabilir. Neden mi mesela? Rahat böyle doğudan okunsa ne olur? Keyifli okunsa. Pek daha fazla uzatmayayım.